Herkese selamlar arkadaşlar. Kicklet'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Mert. Bu videoda sizlerle beraber Union LA ile Nike'nin en son collab'lerinden biri olan Cortez Smoke Grey'i inceleyeceğiz. Evet, şimdi bu ayakkabı 2022 yılı içerisinde çıkmış bir ayakkabı. Çok da tutmadı açıkçası. Hala raflarda bulabileceğiniz türden bir ayakkabı. Bunun sebeplerinden biri olarak birincisi renk paletinin olduğunu düşünüyorum. İkincisi de Cortez artık özellikle de ülkemizde Nike'nin çok tutan ayakkabı silüetlerinden biri değil. Ama zamanında tabii ki çok fazla tercih edilmiş. Union'ın da bu ayakkabı modelini, bu silüeti seçme sebeplerinden bir tanesi de bu silüetin 50. yılının olması 2022 yılında. Şimdi siz de ayakkabıyı ben bu kutuyu açınca göreceksiniz. O zaman kendiniz karar verirsiniz. Sizce bu ayakkabı rafta kalmayı hak ediyor mu? Yoksa bu ayakkabı çukurlar açılıp içerisine mi gömülmeli? Bence kesinlikle rafta kalmayı tabii ki de hak etmiyor. Almak isteyenler olursa Wunder gibi mağazalarda, gerçi başka mağazada var mı bilmiyorum ama Wunder'de bulabilirsiniz kendinize ait numaraları. Öncelikle kutuya bir bakalım. Gördüğünüz üzere bilindik Nike kutularından farklı bir kutuya sahip. Neden? Çünkü bu bir collaboration. Collaboration olduğu zaman da markalar kendi brandinglerini, kendi vizyonlarını götürebildikleri her noktaya götürmeye, ulaştırabildikleri her noktaya ulaştırmaya çalışıyorlar. Tabii ki konu ayakkabı söz konusu olduğunda da kutu vazgeçilmez bir branding malzemesi. Burada da kutunun ön tarafında Union yazılarını, üst kısmında Union'ın frontman'ini görebiliyorsunuz. Birkaç yazılar var vesaire vesaire. Şöyle şuradan da göstereyim bakayım. Yakından da görün. Daha net olsun. Ayakkabının kutusunun rengini çok beğendim. Ben zaten turuncu ve krem rengi kombinasyonunun yanı sıra sarı ve siyah da birbirine çok yakınlaştırıyorum. O yüzden direkt olarak ilgimi çekti. Kutuyu bir de şöyle açalım. Hop. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Know the Ledge yazıyor. Peki Know the Ledge nedir? Know the Ledge aslında bir kelime oyunu. Yani knowledge, bilgi demek istiyor. Zamanında hip hop kültüründe takip edenler, bilenler biliyordur zaten. Rakim'in bir şarkısı vardı Know the Ledge diye. Bir de Union'ın 2017 yılında adamın adı neydi ya? İbra Ake gibi bir şey diyesim geliyor. Doğrusunu yazarım şuraya bir yere. O yönetmenle beraber bir kısa filmi var. İsmi Know the Ledge. Zaten oraya göndermedir diye düşünüyorum. Sitelerine falan da Union LA'nin girdiğiniz zaman böyle bilgi alabileceğiniz, işte haber bültenlerine, newsletterlarına kaydolabileceğiniz yerin ismi de Know the Ledge. Bunu da bu kutunun içerisinde kullanmışlar. Burada ayakkabının sarılı olduğu kağıtta da zaten bizi fazlasıyla bilgi karşılıyor. İşte Cortez ayakkabı modelinin hikayesi, Union LA nedir, carttır curttur gibisinden. Şöyle bakayım, gösterebiliyorsam size yakından da göstereyim. Güzel. Ben brandingin her yere girdiği olayları severim arkadaşlar. Kutudan başlayacak. Bak bu kullanıcı deneyimi, tamam mı? Bu kutuyu alıyorsun, bir bakıyorsun. Allah Allah, bu ne ya? Farklı ya bu diyorsun. Sonra bu kutuyu açıyorsun. Bu kutuyu açtığın zaman lan diyorsun, bu kağıt da bir farklı ya. Burada neler var? Grafikler, bir şeyler, cartlar, curtlar. Ya bu bir deneyim olarak bak bu da çok iyi. Şöyle göstereyim. İşte 1972 yılından bir Cortez arkadaşlar. 72 zaten videonun başında da söyledim. 1972'de Cortez modelini Nike sürüyor ortaya. Üzerinden 50 yıl geçmiş. 2022'de hala biz bu modelin satıldığını görüyoruz. Veya satılmadığını desek daha doğru olur gibi geldi. Ve karşınızda asıl olay. Yes. İşte bunu hiç kırmadan, dökmeden güzel bir şekilde kapatıyoruz ve şuraya koyuyoruz. Evet arkadaşlar, asıl olayımız bu. Evet, ayakkabıya şöyle yakından bakarsak cavcaklı bir ayakkabı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Renk paletiyle olsun, kullanılan farklı materyallerle olsun kesinlikle bir collaboration ürünü olduğunu, bir iş birlikteliği ürünü olduğunu anlayabiliyoruz.
normal Cortez'in üzerindeki deriye kıyasla burada süet bir materyal var. İşte zaten renklerini de şuraya bir yere gene koyarım, basic bir Cortez'in nasıl olduğunu bilmeyenler için. Çok farklı bir renk paletine sahip. Aynı şekilde sadece ayakkabının üst kısmında değil, bu alttaki sol kısmında, işte içerisindeki tabanlıkta vesairede birçok farklı materyal kullanılmış. Sıra sıra tek tek anlatalım. Şimdi öncelikle bu renk paleti, neden bu renk paleti? Aslında hepsinin altında Los Angeles yatıyor arkadaşlar. Los Angeles neden yatıyor? Çünkü Union LA. Union LA diyorum. Peki bu Union LA ne? Biraz da ondan bahsedelim. Union aslında bir retailer, yani bir satış mağazası. Zamanında New York'un Soho bölgesinde, ki bu bölge işte fashion'ıyla, artıyla, müziğiyle, cartıyla, curtuyla öne çıkan biraz böyle elit bir kesim diyebiliriz. Kendimiz gidip görmedik tabii ki ama yazanlar ve duyduklarımızdan dolayı bunu böyle anlatıyorum size. Burada 1989 yılında Union kuruluyor. Daha sonrasında Los Angeles'a bu Undefeated'ın kurucu ortaklarından biri olan Eric Cruz, ismini umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Onlarla beraber gidiyorlar Hacitto. Los Angeles'ta bir tane dükkan açıyorlar. En nihayetinde o kapanıyor, bu kapanıyor. Los Angeles Union'ın merkezi haline geliyor ve o gün bugündür de Union LA olarak karşımızda faal bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. İşte o Union LA'de Nike ile yeniden bir collab'e girmiş. Daha önceki collab'leri zaten çok tutmuştu. Air Jordan silüetleri vesaire. Bu sefer de demişler ki Cortez'in 50. yılına özel biz bir Cortez silüeti tasarlayalım. O arkadaşlardan bir tanesi de bu. Bunun yanı sıra 3 ya da 4 tane daha renk paleti var. Renk kombinasyonu var bu modelde. Ama ben bu renk kombinasyonu daha çok seviyorum. Neden? Çünkü biraz daha kombinlemesi kolay. Biraz daha nötr bir rengi var. İşte gri ağırlıklı falan. Yan tarafta da böyle pastel, pembe, sarı gibi renkleri görebiliyoruz. Bu renkler nerede karşımıza çıkıyor demiştim başta. Gidip Union'ın Know the Ledge adlı kısa filmini izlerseniz orada aslında bu pastel renklere çokça rastlayabilirsiniz. Biraz da oraya gönderme yapıyor diye düşünüyorum buradaki renk paletinin. Aşağı bir yerlerde o kısa filmi bırakırım. Fena bir kısa film değil. Çok mu iyi bir kısa film? Yani tartışılır. Çok beğendiğimi söyleyemem ama fena değil. Yönetmeninin Atlanta'nın yazarı olduğunu biliyoruz. Atlanta dizisinin bu Childish Gambino'nun içerisinde bulunduğu. Aynı şekilde belki sizin de asıl daha çok bileceğiniz Childish Gambino'nun This Is America klibinin prodüsörüymüş kendisi. O da acayip bir klip. Hatta Know the Ledge kısa filmini bir kenara koyun. O klip bambaşka bir noktada diyebiliriz. Neyse, konu çok fazla dağılmasın. Bu ekstra bilgileri bir kenara bırakırsak. Ayakkabımız Cortez silüetinde arkadaşlar. Bu model yani çok tutan bir model değil, çok giyilmiyor. Ülkemizde en azından. Başka yerlerde giyiliyor ve tutuluyor olabilir. Ama yani genelde bizde hep Air Jordan 1 silüetlerini, işte 4, 2 vesaire bunları görürsünüz. Normal bir Cortez'den farklı olarak bir süet deriye sahip. Gri ağırlıklı. Alt kısımda da böyle biraz işte çimento görünümünü andıran, bizi geri dönüşüm konusuna yönlendiren bir taban var, sol var. İç kısmına geldiğimiz zaman da bir mantar pano, şöyle göstereyim, bir mantar pano gibi, işte kork derler buna, bir iç tabanlık bulunuyor. Ya bunların hepsi nedir arkadaşlar? Bunların hepsi geri dönüşüme göz kırpan şeyler. Yani bu saatten sonra da artık zaten her şeyin buna göz kırpması gerekiyor. Neden? Çünkü siz de görüyorsunuz ki Aralık ayı içerisinde olmamıza rağmen hala kar yüzü göremedi İstanbullular. 21 derece havalarla tişörtle dışarıda geziyoruz. Artık sizce de geri dönüşümün vakti gelmedi mi? Geldi. Evet, ayakkabıya geri dönecek olursak. Şurada işte ayakkabı aksesuarı, buna ne deniliyor bilmiyorum, pin bir şey falan diyebiliriz. Burada bir Cortez 72 yazıyor. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu emin de değilim. Bu tabii ki de ayakkabının çıkış yılına göz kırpan bir detay. 1972 Cortez silüetinin sunuluşu. Bu da bir tarih şeyi gibi oldu. Hemen arka tarafa geldiğimiz zaman burada şöyle de gösterelim. Hatta şöyle de gösterelim.
Burada Union'ın frontman silüetini görebiliyoruz. Onların kendine has alameti farikası brandingleri içerisinde, markaları içerisindeki bir ikon. Bunu tişörtlerinde vesaire farklı ürünlerinde de görebiliyoruz. Ayakkabının arka kısmı için de güzel bir detay olmuş. Bunu böyle kaldırıyorsun. Hop, Nike logosunu görüyorsun hocam. Yani dil kısmında işte yine Union ve Nike'ye özel bir logo var. Bu logoyu buraya böyle daha önceki silüetlerde de gördüğünüz bir el dikişi şeklinde dikmişler. Ondan sonracığıma şu kısımlara geldiğimizde biraz böyle mesh diyebileceğimiz detayda bir kumaş, bir doku var. Bağcıklar, bildiğimiz bağcıklar, örme bağcık gibi. Farklı bir bağcık daha göndermişler. Güzel, bunları severiz. Ama bunu böyle değil de yani bir kaba daha koysanız değil mi? Biraz daha hoş olur. Evet, ayakkabı ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Zaten bu video serisini yapmamın altındaki amaç arkadaşlar, size oturup sabah akşam ayakkabı şöyledir, ayakkabı böyledir, ayağınıza true to size'dır, kendi size'ınıza alın falan gibi muhabbetler değil. Bu ayakkabının tarihçesi nedir? Marka, işte beraber çalıştıkları farklı markalar varsa mesela Union LA gibi. Union LA nedir? Nereden gelmektedir? Bunları anlatmak. Bunlarla beraber size bilmediğinizi düşündüğüm veya bildiğiniz ama tazelemek istediğiniz bilgileri vermek. En nihayetinde ayakkabıdır. Ayağınıza giyersiniz, koşarsınız, top oynarsınız, skateboard yaparsınız. Artık ne yapmak isterseniz dans edebilirsiniz. Ayakkabı buna yarıyor, ayağınızı koruyor. Bu ayakkabı da hem ayağınızı korurken hem de stilinizi korumanızı sağlayacak bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum. Şu an dediğim gibi bunu raflarda bulabilirsiniz. Çünkü resell tarafında tutmadığı için bunu alıp giymek isteyen insanlar rahatça giyebilirler. Farklı renk paletlerine de sahip, dediğim gibi şuralara bir yerlere koyarım ya da çoktan koymuşumdur. Ben griyi tercih ettim. Siz pembe ya da limoni renklerdeki farklı renk paletlerini de tercih edebilirsiniz veya etmeyebilirsiniz. Size kalmış. Bir YouTuber geleneği olarak da o zaman bu soruyu tekrardan yineleyeyim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizce bu ayakkabı rafta kalmalı mı yoksa ayaklarınızda paralanmalı mı efendim? Bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.